Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Farklı bir ortamda şu anda alınabilecek en iyi orta segment telefonları birlikte inceleyeceğiz. Ve baştan belirteyim, bu videoda herhangi bir sponsorluk yok. Bu telefonların hepsinin en ucuz ve güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan güncel fiyatlara bakabilirsin. Ve bana destek vermek, bu serinin devamı için de videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Serinin devamı tamamen size bağlı. Şimdi ilk olarak orta segmentte alınabilecek en ucuz telefonumuza başlayalım. Burada Galaxy A35'i görüyoruz. Geçtiğimiz sene gördüğümüz A54 ile A34 arasındaki tasarım farkı artık yok. Hem ekran kısmı hem de arka taraftan birebir tasarımlarla karşılaşıyoruz. Ve A30 serisinde yıllardır kurtulamadığımız damla çentik ve kalın çene yapısı artık yok. Delik çentikle beraber tam bir orta segment havası yakalanmış. 6.6 inç Super AMOLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 120 Hz tazeleme ve 1000 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Fakat görsel deneyim, renk dengesi, kontrast oranı yönünde yine çok başarılı bir ekranla karşı karşıyayız. Aslında günlük kullanım arayüz performansı uygulama açılışlarında 5 nanometrelik bu işlemcimiz çok da fazla ısınmıyor. Fakat Exynos 1380 oyun için çok uyumlu bir işlemci değil. Normalde 60 FPS potansiyeli olsa da pek çok oyunda kısıtlamaya gidiyor ve 30-40 FPS bandında bir deneyim alabiliyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel f1.8 ve OIS desteğine sahip. Burada ana kameralar A55 ile tamamen aynı. İkinci kamera 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksellik makro kameramız var. Ön tarafta da 13 megapiksel ve 4K 30 FPS çekebilen bir kamerayı görüyoruz. Arka kamerayla da 4K 30 FPS'te OIS ile beraber güzel çekimler yapabileceğiz. Genel kamera performansı A34'ten net şekilde önde. Xiaomi'nin Note serisinde olan kırpmalarla burada karşılaşmıyoruz. 5000 mAh batarya, 25 Watt hızlı şarj desteğini görürken kutu içeriğinden yine bir adaptör çıkmayacak. Stereo hoparlörler var ve Dolby Atmos desteğine sahip ve 4 yıl Android, 5 yıl güvenlik güncellemesi yine bu cihazın en önemli artılarından. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 ve 5G desteğini görürken IP67 ile 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. İkinci sırada özellikle ekran ve tasarım olarak orta segmentin kesinlikle en iyisi Honor 90'ı görüyoruz. Honor 90'da 6.7 inçlik Full HD Plus çözünürlük ve 120 Hz tazeleme ile gelirken HDR10 Plus gibi ekranda görebileceğimiz en üst düzey teknolojilerle beraber geliyor. Ekranın vermiş olduğu deneyim, kontrast, renk doygunluğu, genel kalite gerçekten muazzam bir seviyede. Açıkçası ekran ve tasarım yönünde hiç orta segment bir telefon gibi hissettirmiyor. 10 bit renk derinliği de bu ekranın en önemli avantajlarından. Snapdragon 7 Gen 1 bizlerle beraber. Burada 12 GB RAM ve baktığımızda 4 nanometrelik 7 Gen 1 oldukça performanslı ve verimlilik anlamında da bu fiyat bandındaki en iyi işlemci diyebilirim. Kamera tarafında da ana kamerada oldukça büyük bir sensörle beraberiz. Burada 200 megapiksel ve f1.9 diyafram açıklığını görürken maalesef OIS desteğini göremiyoruz. Ancak burada kamera olarak beni fazlasıyla şaşırttığını söylemem gerekiyor. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş açı ve üçüncü kamera olarak da makro kamerayı görebiliyoruz. 4K 30 FPS'te OIS ile beraber güzel sonuçlar ortaya çıkartıyor. Ön tarafta da 50 megapiksellik ana kameramız 4K 30 FPS çekimler yapabiliyor. 5000 mAh batarya ve 66 Watt hızlı şarj desteğiyle beraber geliyor. Yazılım tarafında da Android 13 MagicOS 7.1 ile geliyor ve 3 yıl boyunca güncellemeleri almaya da devam edecek. Üçüncü sırada kamera ve güncelleme desteğiyle orta segmentin en iyisi Galaxy A55'i görüyoruz. Tasarımda Galaxy A54 ile yakın olsa da önemli farklar var. Malzeme kalitesi ciddi anlamda artmış durumda. Galaxy A55 alüminyum çerçeveler ve Corning Gorilla Glass Victus'la korunan cam bir arka kapakla geliyor. Daha köşeli net tasarımıyla da elde tutması daha kolay bir cihaz olmuş. 8.2 mm kalınlık, 213 gramlık ağırlığıyla çok kalın değil ancak metal kasadan dolayı biraz ağır bir cihaz olduğunu da belirtmem gerekiyor. Renk seçenekleri de A54'e oranla daha canlı diyebilirim ve gerçekten tasarımsal açıdan baktığımda orta segmentte premium hissiyatı veren en iyi telefonlardan biri. 6.6 inç Super AMOLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 120
Hz tazeleme ve 390 ppi piksel yoğunluğuna sahip ve HDR10 Plus gibi üst düzey teknolojiler de bu ekranda var ve 1000 nit maksimum parlaklığa da ulaşabiliyor. Burada Exynos 1480'i görüyoruz ve bu işlemcinin A54'e oranla en büyük artısı GPU tarafında. Burada AMD'nin geliştirdiği X-Clips 530 GPU'yu görüyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel ve f1.8 diyaframa sahip. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş ve üçüncü kamerada 5 megapiksellik makro çekim kamerası. 4K 30 FPS'te OIS destekli çekimler yapabiliyoruz. 5000 mAh batarya ve 25 Watt hızlı şarj desteğiyle de birlikte geliyor. Yazılım deneyimi, arayüz performansı ve güncelleme desteğiyle orta segmentin en uzun ömürlü telefonu diyebilirim. Dördüncü sırada orta segmentin performans kralı, benim de favorilerimden yani X6 Pro'yu görüyoruz. Özellikle işlemci ve ekran kalitesiyle çok ciddi şekilde öne çıkıyor. iPhone 15'lerde olduğu gibi biraz daha yuvarlatılmış bir kasayla gelirken 8 mm kalınlık 198 gramlık ağırlığıyla ağırlığı bize biraz hissettirebiliyor. 6.67 inçlik Full AMOLED kristal res bir ekran kullanılmış. Çözünürlük kısmında Full HD Plus bir ekranla karşılaşıyoruz ama burada çözünürlük arttırılmış durumda. Buna bağlı olarak da PPI değeri bayağı yükseldi. 446 PPI'lik bir değeri bu ekranda görebiliyoruz. Bunun yanında Dolby Vision, HDR10 Plus gibi yine üst düzey teknolojileri bu ekranda görebilmek mümkün. 1800 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor ve X6 Pro'da Dimensity 8300 gibi çok başarılı bir işlemciyi görüyoruz. Antutu'da 1.400.000'in üstüne çıkabilirken Snapdragon 8 Plus Gen 1'den de daha başarılı bir işlemci ki bu fiyat bandında performansıyla rakipsiz bir telefon diyebilirim. Şu anda piyasadaki tüm oyunları en yüksek ayarlarda 60 FPS'te rahatlıkla çalıştırabilirken PUBG gibi oyunlarda da kayıpsız 90 FPS veriyor ve kamera kısmında da 64 megapiksel f1.7 diyaframla gelirken 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksellik makro kameramız var. Ön tarafta da 16 megapiksel Full HD 60 FPS çekebilen bir kameramız var. 4K 30 FPS'te de videolarda hem AIS hem de OIS'i aynı anda kullanabilmesiyle titreşimleri çok daha iyi bir şekilde engelliyor. Orta segment bir cihaza oranla video performansı başarılı diyebilirim. 5000 mAh'lik batarya 67 Watt'lık hızlı şarj desteğiyle de birlikte geliyor. HyperOS ile beraber arayüzde, menüde gerçekten yağ gibi akıyor. Oldukça kararlı ve tepkisel bir şekilde çalışıyor. Burada yine stereo, Dolby Atmos destekli bir hoparlörü görebiliyoruz. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 5G ve NFC desteğini görürken ekran altı parmak izi okuyucuyla da birlikte geliyor. Ve son sırada orta segmentin en pahalı ama en dengeli cihazlarından yani Note 13 Pro 5G'yi görüyoruz. Kutudan telefonumuz 67 Watt hızlı şarj adaptörü ve Type-C şarj kablosu çıkıyor. Tasarım kısmında Note serisinin çizgileri korunmuş olsa da burada daha modern ve daha güzel bir hava yakalanmış. Özellikle kameraların yerleşimi, bu kamera modülü tasarımı cihaza çok daha farklı bir hava katmış. Özellikle bu mercan moru rengi ışığa göre de renk geçişini ayarlayabiliyor. Yani bulunduğu ortama göre renk değiştiren bir telefon diyebilirim. Özellikle bu mor renk bence Note 13 Pro'yu da bir kademe daha yukarı çıkarıyor. Ekrana baktığımızda 6.67 inç AMOLED Full HD Plus çözünürlük 120 Hz tazeleme ile birlikte geliyor. HDR10 Plus, Dolby Vision, 12 bit renk derinliği gibi bir ekranda görebileceğimiz en üst düzey teknolojileri Note 13 Pro'da görebiliyoruz. Ekranda renkler, canlılık, kontrast oranı her açıdan oldukça üst seviye. Parlaklık olarak hem Note 12 Pro'dan hem de rakiplerinden çok ciddi şekilde ayrışıyor. 1800 nit maksimum parlaklığı Note 13 Pro'da görebiliyoruz. Güneşli havalarda, ışığın yoğun olduğu ortamlarda, evde, dışarıda herhangi bir görme zorluğuyla kesinlikle karşılaşmıyoruz. Note 13 Pro'da orta segmentin en güncel işlemcisi Snapdragon 7S Gen 2 ile karşılaşıyoruz. 4 nanometre bu işlemcimiz Snapdragon 778G'nin geliştirilmiş bir versiyonu diyebilirim. 7 Plus Gen 2 ile karıştırmayın. 7S Gen 2 tam olarak Snapdragon 7 Gen 1 ile 778G arasında. Yani performansta kesinlikle orta segmenti olduğunu belli ediyor. Burada oyunlarda düşük ve orta grafiklerde 60 FPS'i rahatlıkla verebiliyorken Call of Duty gibi yüksek grafikli oyunlarda uzun süreler oynasak bile performansta herhangi bir düşüş, ara ara kasma doğma sorunlarıyla da hiçbir şekilde karşılaşmayacağız. Fakat
Fakat burada yüksek grafikler veya 90 FPS gibi bir beklentiniz olmasın. Kamera kısmında Samsung'un ISOCELL HP3 sensörü kullanılmış. 200 megapiksellik ana kameramız f1.65 ve OIS desteğine sahip. İkinci kamera 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksellik makro kameramız var. Ön tarafta Xiaomi'nin alıştığımız 16 megapiksellik f2.45 Full HD 60 FPS çekebilen bir kamerayı görüyoruz. Düşük ışıkta da idare ederken genel kamera performansı özellikle de ana kamerada Note 12 Pro'ya oranla bariz şekilde geliştirilmiş. 5100 mAh batarya, 67 Watt hızlı şarj desteğini Note 13 Pro'da görüyoruz. Kutu içeriğinden çıkan 67 Watt'lık adaptörle de ortalama 48 dakikada tam olarak şarj edebiliyoruz. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, 5G ve NFC'yi görürken stereo Dolby Atmos hoparlörlerde Note 13 Pro'ya konumlandırılmış. Suya ve toza karşı da IP54 ile beraber olası su sıçramalarına karşı korunuyor. Dostlar, şimdi en önemli kısım, yani bu 5 cihazla ilgili son bir değerlendirme yaparsam, eğer bütçem 15.000'in altında ve bu fiyat bandında kamera ve ekran olarak en iyisi kesinlikle A35. Exynos 1380 Yonga seti ve A54 ile aynı kameraları kullandığını düşündüğümde 4 yıllık güncelleme desteğiyle beraber 13.000 bandında alınabilecek en iyi telefon. Fakat eğer bütçemi 3.000 daha artırabiliyorsam bu noktada hem performans hem de kamera olarak Galaxy A55 A35'ten çok daha mantıklı. Özellikle telefonu alıp uzun ömürlü kullanacaksak A55 almak bana daha mantıklı geliyor. Ama performans odaklı, oyun odaklı bir telefon istiyorsam bu noktada tartışmasız X6 Pro'yu alırdım. Dimensity 8300 gibi 8 Gen 2 ayarında bir işlemciyi bu fiyat bandında bulabilmek çok önemli bir artı. Fakat X6 Pro'nun kesinlikle 8 GB RAM 128 GB'lık versiyonunu alın. Çünkü 12 GB RAM'li modeli neredeyse Poco F6 fiyatında. Evet, listede Note 13 Pro 5G var. Peki 20.000 TL'ye Note 13 Pro'yu niye koydum derseniz, burada açıkçası sıfır fiyatıyla hiçbir alınabilirliği yok. Çünkü 20.000 TL orta segment bir cihaz için gerçekten çok yüksek. O yüzden Note 13 Pro 5G alacaksanız ithalatçı garanti veya farklı yollarla alın derim. Ve açıkçası listeyi de genel anlamıyla değerlendirirsem şu anki piyasada alınabilecek en iyi orta segment telefonları birlikte inceledik. Bana sorarsanız bu cihazlar dışında orta segmentte başka bir telefona da bakmanızı önermiyorum. Çünkü hem fiyat hem performans hem de genel deneyimiyle en iyiler bunlardı. Bu serinin devamı için de videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.